Şimdi Pantheon'a gidiyorum. Buradaki dar sokak yani bizim Beyoğlu gibi. Darlık, sokakların kirliliği, böyle taşlar. Ee, tabii hep böyle sokak aralarında kiliseler falan karşılıyor. Bakayım. Evet, Pantheon şurada kaldı. Sanırım şu arkadaki. Pantheon'a geldim. Önünde yine bir dikili taş. Baktım bu dikili taşlar Roma'da 13 tane varmış. İstanbul'da bir tane var. Sultanahmet'te. Onu da zaten Roma İmparatoru getiriyor ve Mısır'dan alınma bu dikili taşlar. İçeri gireceğim birazdan, şöyle etrafta bakınıyorum etrafa. Yani anca video çekiyorum. Pek şöyle durayım da bari. Fotoğraf burada kimseye emanet edip de benim fotoğrafımı çek diyemeyeceğim. O yüzden bu şekilde kalıcılığı. Bilet kuyruğundayım. 5 euro bir şey aslında. Eskiden ücretsiz. Şimdi böyle bilet kuyruğunda bekliyorum. Az kaldı. Geleceğim birazdan. During your delivery, thank you. Silence, please. Thank you. Scusi, uscita. Arkada Venedik meydanı var, görüyorsunuz. Yani şurayı hayal edin. Arabalar falan yokken. Tarihi haliyle. Yani merdivenlere doğru çıkacağım. İleriden burayı gördüm. Buranın heybetini gördüm. Dedim yürüyeyim. Zaten ben buraya gelmeyi düşünüyordum. Bu kadar yakında olduğunu tahmin etmiyordum. Ya işte yol beni nereye götürürse durumundayım bugün. Şimdi burada bilinmeyen asker anıtı var ama o anıt hangisi emin değilim. Girişte 2 tane asker koruyor burayı. 24 saat bu askerler duruyormuş. 2 tane de ateş yanıyor. Böyle heykeller falan var. Burası bin, şey 1925'te tamamlanmış. Böyle vatanseverlik ile ilgili bunlar. Bu da zaten nedir? Özgürlük anıtı da mı buradaydı? Evet. Onların ay evet, tam şey yapamadım. Burası Venedik meydanı ama evet, önce hakkında çalışmak lazımdı. Ben buraya bugün geleceğimi tahmin etmiyordum ya da yani şu anda bir baktım, yakınım, hemen geleyim dedim. Yani akşamüstü zaten gelmek istiyordum. Bakayım, çıkabildiğim kadar şuralara bakacağım. Sonra da artık yol beni nereye götürürse. Ben de burayı çok eski sanıyordum, değilmiş. Roma falan, imparator diyorum. Diyorum nasıl yapmışlar bu kadar? Öyle değilmiş. Sürekli siren sesleri. Burada da böyle bir şey var işte, büyük şehir olduğumu hatırlatıyor. Burası da kapanıyormuş bugün. Gittiğim her yer kapanma saatine geldi. Açık alan da olsa dedim, burada öyle bir şey yoktur. O kadar merdiven çıktım ve montlar falan taşıyorum bir de. Nereden ineceğiz? Başka yerden iniyoruz. Bir de böyle durum var. Yine bir
müze kapanışı oldu ki burayı öyle gezmesem de kapanışına denk gelmiş oluyorum. Burası yakın İtalya tarihiyle ilgili bir müze sadece. Şöyle dinlenirken biraz anlatayım. Bugün şansım pek iyi gitmiyor bir yerlere girme konusunda sanırım. O kadar merdivenleri çıktım. Saat 7'ye 5 mi vardı, 10 mu vardı, kapatıyoruz dediler. İndirdiler. Pantheon için o kadar kuyrukta bekledim 15 dakika. Ondan sonra ne dediler? Yine kapatıyoruz dediler saat 6'da. Geri döndüm. Yani oradan yürüyerek buraya geldim. Normalde uzak mesafe gibi gelmişti bana ama yani yürünebiliyor. Şimdi benim İtalyan bir takipçimin tavsiye ettiği lokal bir restoran varmış. Turistik değil dedi. Sadece lokal insanlar yani İtalyanlar geliyormuş. Oraya gideceğim. Hatta şunu yemeyi düşünüyorum deyince dedim o çok risotto demiştim. O Milano yemeği dedi. Roma yemekleri söyledi. Böyle bir şey yapacağım yani o restorana gideceğim. Buradan 12 dakika uzaklıkta yürüyerek erkenden yiyeyim yemeğimi. Sonra bakarım. Belki arada yine bir şeylere de bakacağım. Böyle yani şuradaki görünüm. Ne yapayım? Parkta biraz dinleniyorum. Yoksa çok yoruldum. Bu haldeyim yani. Buranın önünden geçiyordum. Kaç defa geçtim. Tabii toplu taşımadaydım. Arabayla olsan zaten duramazsın çünkü hemen dibi trafik. Ama şehrin göbeğinde yine bir tarih yatıyor. Ee, bilgisini alamadım. Yani çünkü haritalarda baktım ama göremedim. Belki içeride evet geziliyordur, girişi falan da vardır. Bu saatte olmaz. Benim de zaten şu an çok halim yok ama göstermek istedim, bakmak istedim, çekmek istedim. Bayağı eski kalıntılar olsa gerek. Ya İstanbul'da da böyle var. Her taraf şehir, şehrin göbeğinde böyle kalmış antik eserler. Şu anda Fiori Meydanı'ndayım. Arkamda da Bruno heykeli. Bu heykelin adı Campo dei Fiori. Bruno Rönesans zamanı sanırım 1600'lü yıllarda bir filozof ve gökbilimci dünya ile birlikte başka gezegenlerin olduğunu söylüyor. Ve Engizisyon buna şiddetle karşı çıkıyor. Nasıl böyle bir şey dersin diyor. Ve yakılarak bu meydanda idam ediliyor. Konuşmaması için yüzüne de bir demir maske koyuyorlar. Aslında Napolili bir filozof. Doğum yeri Napoli ama idam edildiği yer burası. Ya şu anda etrafta restoranlar var. Çok turistik bir yer değil. İtalyanların daha çok tercih ettiği bir yer burası. Güzel bir yemek yedim, oturdum ve burada idam edildiğini bilmiyordum. Yani heykeli falan görünce ve bir bakınca aa dedim böyleymiş. Buranın böyle bir tarihi var. Gece Pantheon. Gayet hoş. Gündüz vaktinden daha hoşuma gitti. Çünkü gündüz burası çok kalabalıktı ve sıra vardı içeri girmek için. Evet yarın girerim içeri. Baksanıza şu büyüklüğe, heybete. Şöyle. Biraz oturacağım. Buralarda bir yerde yine. Yine çok yürüdüm. Karşıda da böyle insanlar takılıyorlar. Evet. Bir yandan dondurmamı yerken. Bir yandan da. Şu anda giriş falan denetim yok. Giriş parası yok. Yani bir saate kadar girişe bir para ödüyorsun şu aşağı inmek için. Şimdi o yani kontrol falan yok. Yetkililer uyuyor mu? Bilmiyorum. Ama çok yoruldum. Otele gideceğim.
Güneşli, harika bir gün, masmavi gökyüzü. Ama yarın dönüyorum işte şansıma. Ve şu anda da böyle montumu taşıyorum. Geldiğim zaman çok soğuktu. Buna ihtiyaç duyuyordum. Kat kat giymiştim. Şimdi ise üzerimde yanımda taşıyorum. Giyemiyorum bile ama akşamları serin olabiliyor yine de. Bugün 10-15 dakikalık 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından Kolezyum'a geldim. Birçok kişi dedi ki içeride bir şey yok zaten, yani arenanın ortası dediler. Yani şey almana gerek yok. Bilet alıp içeri girmene gerek yok. Kimse girmiyor. Yani İtalyanlar falan girmiyor. Hani yeni gelen hani çok hevesli turistler giriyor. Ama değmez dediler. Yani o ücreti verdiğine ve girmene değmez. Ben de dinleyeceğim onları. Hatta şöyle bir şey dendi. Akşamları güzel oluyor. Akşamları çok güzel aydınlatılıyor. Akşamleyin onun karşısında takılmak güzel. Belki öyle bir şey yaparım akşama. Şimdi önce bir etrafını falan gezerim. Ondan sonra görmeyi istediğim bir modern sanatlar galerisi vardı ya da contemporary art galeri vardı. Müze vardı. Öyle bir yere gideceğim. Şimdi birazcık burada takılacağım bakalım. Dikkatli edeyim. Bayağı öğrenciler falan var. Tabii İtalyan öğrenciler de vardır. İtalya'daki herkes burayı görmüş olacak diye bir şey yok. İtalya'nın başka şehirlerinden de gelebiliyorlar. Burada da oturup bir kahve içerim ya herhalde. Düşünüyorum ben. Böyle. Çok kalabalık. Ya burada aslında her yer birbirine çok yakınmış. Şöyle arkamda Kolezyum'u görüyorsunuz. Ama benim dün gördüğüm, gittiğim Venedik meydanı da hemen arkada. Şimdi küçücük kaldı gibi oluyor. Kamerada böyle. Altları falan, büyük büyük kapılar var arkalarda. Biraz gezeceğim ama içeri girmeyeceğim. Gölgesindeyim. Bakın. Yerler bu şekilde. Oldukça kalabalık. Kolezyum şöyle karşımda. Burada konser falan olmuştu sanırım, değil mi? Bir de şöyle söylendi. Burayı rehbersiz gezersen pek bir şey anlamazsın. Çok keyif olmaz diye. Şurayı da merak ettim. Acaba burada ne var? Evet, buraya bir gün planlı olarak girerim. Daha farklı bir şey yaparım, bilmiyorum. Ve rehberli tur almak lazım, yoksa baktım hem Kolezyum'a giremeyeceğim hem çok kalabalık. Diğer taraflara da girince çok fazla şehir ve kalabalık olacak. Bugün hafta sonu, hem cumartesi hem de yani yarın Paskalya. Öyle tatil falan o şeyler de olabilir. Hava da güzel. O sebeple dedim ki biraz daha yine müzelere sığınma bir müzeye doğru gidiyorum. Bakayım, şurada ama dediğim gibi birazcık bir mola vermem de gerekiyor. Hava da çok güzel, şu güzel havada dışarıda bir şeyler yiyip bir kahve içmek falan istiyorum. Bakalım. Ya şu parklara bakın, her tarafta Roma'da, şehirde o kadar çok park var ki. Heykeller ve parklar. İstanbul'un işte en büyük eksiği, parklarımız yok böyle. Şuradaki alan da neymiş, yine şöyle bir kapı, bir anıt var arkada. Görebiliyor musunuz? Evet. İtalya Modern Sanatlar Müzesi'ne geldim.
Baktım Kolezyum'a giremeyeceğim. Çok kalabalık. Böyle buralara attım kendimi. Parkların olduğu yerlerden geçip bir bakalım. Girişi pek gayet klasik. Müzeye girmekten vazgeçtim. Nedense dedim tüm günümü de böyle müzede geçirmeyeyim. Müze çok böyle biraz şehir dışında kalıyordu bu Modern Sanatlar Müzesi. Ayağım da ağrıyor yani bacağım. Dedim yürüme halini şehrin bilmediğim yerlerinde kullanayım. O Melekler Kalesi varmış Vatikan'ın girişinde gibi. Oraya gideceğim. 30 dakika yürüme mesafesi ama nehir kenarından falan da geçiyor. Parktan geçiyor. Bakın burası gölge. Hani montumu taşımak zorunda kalmadım. Yoksa çok sıcak. Oraya doğru yürüyorum. Yani sonuçta şehrin görmediğim bir kısmı. Benim için her şey yeni. Arkada böyle duvarlar var. Bu kısım da ilginç ama hoşuma gitti. Büyük bir parkta gezmek, kocaman ağaçların altında olmak. Baksanıza ne güzel. Yani evet, İstanbul'da hasret kaldığım bir şey böyle dev ağaçların altında olmak. Biraz onun tadını çıkarıyorum. Birazdan da nehir kenarında olurum. Gündüz vakti orayı istiyordum. Yani orada olmayı istiyordum. Dün başka bir şey planlamıştım. Bugünse planım tamamen değişti işte. Yani öyle bir şey yapmamış oluyorsun. Girince o ruh hali, mod, şehrin kalabalığı falan seni başka bir yere atıyor. Parktan çıktık. Yine sıcak. Arkada böyle yine yapılar var bence işte. Falan. Buradan devam edeceğim. Böyle dönmem lazım sanırım. Yine kendimi Popolo Meydanı'nda buldum. Yani dün de buraya gelmiştim. Roma'da bir yere gidiyorsun, bir meydandan böyle ağaçların arasından bir yere geçiyorsun sokaktan, sonra tekrar başka bir meydanda buluyorsun kendini. Çok ilginç. Yani hiç de tahmin etmiyordum bunun buraya bu kadar yakın olduğunu. Daha tabii şehri tam bilmediğim için. Sanırım bu tarafa gideceğim. Ve yine kendimi sakin, çiçekli, sade bir sokakta buldum. Az önce meydanın kalabalığı vardı. Sirkeci gibiydi. Şimdi ise gayet geniş, sakin, güzel bir cadde. Gündüz gidince nehre ulaşacağım sanırım. Evet, günence geldim. Benim gibi su sever bir insan. Böyle su kenarlarına gelmeyi istiyor. Şurada ev gibi yüzen bir şey var. Yüzen bir ev var. Tekne ev. Gördüğünüz gibi nehrin suyu bayağı bulanık. Yeşil böyle su. Ördekler falan. Şimdi size böyle bir çekim yapacağım. Buradan aşağı da iniliyormuş merdivenle. Nehir kenarında bu yürünebiliyor. Arkamda ise bir tren gidiyor. Sık sık köprüler var burada zaten. Questa la possiamo comprare, sì. Sanırım İngiltere'de falan da bu tür şeyler var. Yüzen ev gibi tekneler. Su ise kahverengiye çalan bir yeşil. Bir mola verdim, dondurma molası. Şu arkadaki dondurmacı, insanlar kuyruktaydı. Ama sadece İtalyanlar kuyruktaydı. Turistik bir yer değil. Ve muhteşem dondurma. Orman meyvesi, limon ve mango. Yine bir meydana geldim. Havur Meydanı. Ya ne kadar çok meydan var gerçekten. Bazen birbirlerine benzetiyorum meydanları. Böyle palmiyeler falan var. Garip bir Latin Amerika esintisi var. Burada da böyle insanlarla konuşunca yardım edenler falan hep yok Porto Rikolu falan, böyle Uruguaylı, o bölgelerden Latin kişilere çok denk geldim. Camilo Cavour.
O kişinin meydanı, arkadaki saray mıdır, bina mıdır? Yani şu an ne binası onu da bilmiyorum ama çok güzel, çok hoş bir meydan. Her tarafta palmiye var ama burada palmiye ilk defa gördüm. Normalde palmiyeye rastlamamıştım. Buraya ayrı bir hava vermiş. Devam ediyorum. Az kaldı kaleye. Yine nehir kenarından geçeceğim. Şimdi böyle çapraz gidiyorum. Kestirme bir yol. Bakalım. Ne güzelmiş burası. Arkamda nehir. Şimdi göstereceğim dönünce arkamı. Şu arkadaki Kutsal Melek Kalesi Türkçe'ye çevrilmiş. Ve daha geriden de Bazilika'yı görebilirsiniz. Bazilikanın kubbesini. Vatikan'da hemen gerisinde. Burası Vatikan'ın girişi gibi bir yer yani çok yakınında. Ve nehir kenarı. Tatlı bir yermiş. Burada mesela daha çok İtalyan var. Hafta sonu tabii merkez çokça daha çok turist kaynıyordu. Tamam buralarda da var ama burası daha normal. O kadar bunaltmıyor. Bir de şu güzel havada su kenarında olmak hoşuma gitti. Bayağı kumsalı falan var yani. Bakın bayağı ben nehir pek de bilmiyorum yani. Bizim şehrimizde nehir yok. Nehir olan bir yerde yaşamadım. Burada böyle bayağı bir kumsal var, ağaçlar var. Tabii tatlı su bu. Şu aşağıda iniliyor. İnsanlar tam nehrin dibinde de yürüyor. Şuradaki şu köprü hoş. Oradan sonra geçerim belki ya da yine Bazilika'ya yürürüm. Belki akşamüstü. Tepeye çıkar mıyım bilmiyorum. Birazcık ayağım acıyor. Belki şurada oturup bir şeyler yesem mi acaba? Bakacağım. Bu kaleye de giremedim. Kapanmasına yakınmış. Yani girerdim ama zaten hem bacağım ağrıyor hem de yani hakkını veremeyeceğim. Sonra hızlı hızlı çıkacağım. Ücret ödüyorum. Ne gerek var dedim. Yani çok güzel. Şuralar, şu sokaklar bile başlı başına çok güzel. Ben tekrar Bazilika'ya gideyim dedim. San Pietro'ya doğru yürüyeceğim. Sonra geri geleceğim. Hava güzel olduğu için sokaklarda yürümek tamam güzel. Bacağım ağrımasa ayağım çok daha iyi olacaktı ama artık ne yapalım? Yavaş yavaş bazen topallayarak, aksayarak, dinlenerek yürüyorum. Sakat bacağım. Arkada Bazilika. Ben kaleden buraya yürüdüm. Dedim ki buradan geleyim bir de nasıl olacak ama polis kapamış buraya. Belki normalde yürünüyordu. Tam böyle hatta Papa'nın konuşma yaptığı yerin karşısı. Ama kapamışlar. Bugün böyle bir şey. Belki yarın bayram diye yanlardan giriş oluyor mu bilmiyorum. Ya da denetimle. Evet şuradan giriş var. Ya girsem mi acaba tekrar? Bir de birçok yere aslında giremedim ya. Girmek istiyordum ve giremedim. Şey gibi geliyor bana. Tekrar Roma'ya geleyim diye Çeşme'ye para attım ya. O yüzden böyle oldu sanırım. Vatikan'a doğru yürüdüm. Şimdi tekrar kalenin oraya geldim. Martı geldi. Yani bir martının gagalamadığı o ekmekti. Au. Yemeği aldı kaptı ya da evet bayağı bir olaylar. Her an her şey olabilir. Şimdi burada bir dolu satıcı var. Köprüden karşıya geçeceğim. Bu akşamüstü ışığında köprü de çok güzel gözüküyordur. Şu güzel gün batımı için özellikle oyalanmıştım. Dedim ki şu güneş ışığının vurmasını çekeyim.
Hem şu heykellere, köprüde ve de kaleye. Acaba nasıl yürüyor dedim. Herhalde en hoşuma giden, en huzur dolu yerlerden biri burası olmuştur. Ki yani burası veba salgını falan geçirmiş bir yer. Sonra bir melek konmuş, öyle deniyor. Melek konduktan sonra veba salgını bitmiş. Böyle bir hikayesi var. Ve sonuçta birilerini iyileştirmiş. Burada yalnız martılar hiç insanlardan çekinmiyorlar. Az önce de yemek görünce geldiler. Evet. Bayağı yakınlar ya insanlara. Görüyorsunuz martı çeken insanlar. Geçenlerde burayı sormuştum. Burası neresi demiştim. Via Torre Argentina imiş. Ben de böyle niye Arjantin falan diyorlar. Meğerse bu kazıların ekibiyle ilgiliymiş bu isim zaten. Ve burada Sezar öldürülmüş. En önemli konu bu yani aslında. Certo. İşte buraya da giremedim. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla girsem de. Aa, kedi var sandım. Burada kedi yok aslında. Evet, iniyorum. Yine gece gece şehri keşfediyorum. Ben de iyice gece gezmeci oldum. Bu Meçhul Asker anıtının önündeyim işte. Venedik Meydanı, Meçhul Asker anıtı. Türkçe ismini düşünüyordum. Nedir? Unknown Soldier. Meçhul Asker anıtı. Doğru ya. Ah, yine siren sesleri. Buradan ya 15 dakika uzakta Kolezyum. Tekrar orayla bitireyim diye düşünüyorum. Bir de gece halini göreyim. Oradan da otele geçerim. Yani aralarında 10 dakika 15 dakika bir şey var. Yapabilirim yani. 2 dakika şurada oturayım dedim bankta. Yürü yürü yürü. Normalde yürünmeyecek yoldu. İleride görüyor musunuz Kolezyum'un ışıklarını? Şurada. Oraya gideceğim. Güne Kolezyum'la başlamıştım. Şu ileride gördüğünüz ışıklar oraya ait. Bir de gece halini göreyim dedim. Çünkü buralılar oraya ben gece giderim. Gece halini görmelisin falan demişlerdi. Ben de böyle yürüyorum. Arkada Meçhul Asker anıtı. Adını sonunda hatırladım yani. Neyse 10 dakika kalmış, yürüyeyim hadi. Burası da ne güzelmiş. Ya işte kalabalıkta sıcakta çok anlaşılmıyor. Evet. Yani soğuk havada ve hafta içi geleceksin. O zaman işte böyle kalabalık olmaz. Gece hali başkaymış. İyi gelmişim. Şu inşaat halleri de olmasa. Bir de gece geldim buraya. Burayla başlamıştım, burasıyla bitireceğim. Yani gece halini de göreyim dedim. Evet, ışıklar falan hoş. Üst kata çıkınca bakalım nasıl olacak. Üstten gidiyordum. Otelden evet böyle gelmiştim. Ay çok hoş. Merdivenleri çıkayım, önüme bakayım. Bu kısım ilginçmiş. Böyle bir köprü var yani. Yolun ortasında daracık sırat. Buradan geçeceğim. Tislik değil mi? Roma gençlerinin takıldığı yer. Şu incecik köprü. Alttan yol geçiyor. Bir yandan bizim açık hava tiyatrosu. Bir yandan böyle şu sokaklar hafif tarlabaşı gibi mi desem? Ne desem? Burayı akşam gördüğümde iyi oldu. Bayağı kalabalıkmış akşam hali de. Ben de sakin mi olur falan diyordum da bayağı gelen giden var.
Şu gittiğim yollara bakın, mezarlık yolu gibi. Neyse ki önde şu çift ve çocuklar var da ben de böyle daha rahat gidiyorum. Yoksa geri dönecektim. Motorlu bir çocuk, bir adam vardı. O dedi sizi beklerim dedi falan da. Evet. Normalde gittiğim yol kapanmıştı. O yüzden böyle gidiyorum.